Merhaba, ben Muhammed Zuliç. 18 yaşındayım ve Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Bosna Hersek'ten geliyorum, Boşnağım. Bosna'nın en güzel bölgesinden geliyorum, Krajina'dan, Bihać diye bir şehirden. 6 kardeşiz toplam, bir ablam var, 3 tane erkek kardeşim var ve bir tane küçük kız kardeşim var. Babam öğretmen, annem ise idareci. Ortaokulda ilk 4 sene bir ortaokula gidiyordum. Ondan sonra babam okulunu değiştirdiği için ben de okulumu değiştirdim. 2 sene farklı bir okula gidiyordum. Ondan sonra yeniden eski ortaokuluma geçtim. Ortaokuldayken çok aktif bir öğrenciydim. İlk yardımla uğraşıyordum 3,5 sene boyunca. Yarışmalara gidiyordum ve çok güzel tecrübeler kazandım. Hayatımda gerçekten işe yaradığı ve işe yarayacağı bir tecrübeleri kazandım. Onun yanında kodlama ile uğraşıyordum. Bilgisayar hakkında çok şey biliyorum. Ve umarım hayatımda bu bilgilerim işe yarayacak. Türkiye hakkında ilk kez ne zaman duydum? Ortaokuldaydım ve coğrafya dersinden duydum. Türkiye'nin başkenti İstanbul olduğunu düşünüyordum ki öyle değilmiş, Ankara'ydı. Ve genelde ailece oturup Türk dizileri seyrediyorduk. Bosna'daki insanların çoğu Türkiye'ye hiç gelmedi. Sadece dizilerde gördü Türkiye'yi. Ve güzel olduğunu düşünüyorlar. Ki öyleymiş. Gerçekten güzel bir ülke. Ailemin bir arkadaşı vardı. Türkiye hakkında bana çok şey bahsediyordu. Ve ben de çok beğendim. Ondan sonra aileme de biraz bahsetmeye başladı. Ve öylece ben karar verdim, Türkiye'de okuyacağım liseyi. İlk önce biraz gergindim. Bütün arkadaşlarım, ortaokuldaki arkadaşlarım liseye gitmeye başladılar. Ben de düşündüm, yani ne yapacağım? Yani lisesiz mi kalacağım? Niye çağırmıyorlar? Gerçekten çok stresli oldum o zamanlar. Ama yakın zamanda beni de çağırdılar, mülakatı çağırdılar. Başkentimize, Saraybosna'ya. Mülakatı çağırdılar, sınava da girdim ve geçtim. Bu arada benim bir tane kuzenim de vardı, o da aynı şey yaptı, sadece son anda vazgeçti. Ama bence pişman şu an. Buraya 2 kişiyle geldim. Bir kişi Boşnakça bilmiyordu, Arapça ve Türkçe biliyordu. İkincisi ise Türkçe biliyordu ve Boşnakça biliyordu. Ama İşte biraz Türkçe pratik yapmak istedi. Boşnakça'da pek konuşmadı. Ve öylece biz buraya geldik beraber. Havalimanından bizi görevliler aldılar. Ve bizi bu yurda getirdiler. İlk geldiğimde işte bu arkadaşım başka bir şehre gitti. Ben de yalnız kaldım. Burada hiç Boşnak olduğunu düşünmüyordum. Ve gerçekten çok gergindim. Stresliydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Az kalsın vazgeçecektim ilk gününde. Az kalsın vazgeçecektim çünkü kimse benimle konuşamıyordu, yani az kişi İngilizce biliyordu. Çoğu kişi sadece Türkçe konuşuyordu. Ve ben de ne yapacağımı bilmiyordum, yani yalnız kalacaksam ben vazgeçeyim dedim. 2 saat 3 saat geçti. Bir arkadaşım geldi. Boşnakmış. Ben de burada Boşnak olduğunu bilmiyordum. Kimse de söylemedi bana. Arkadaşım geldi. Bu arada ona çok teşekkür ediyorum. Adı Velid Fürlen'in. Ve gerçekten bana çok yardım etti. Her konuda bana yardımcı olmaya çalıştı. Türkçe hakkında ise, dersler hakkında, dışarıda nasıl gezebileceğim, bana gezebilecek yerleri gösterdi. Ve gerçekten çok minnettarım bunun için.
ilk 3 aydır biz Türkçe hazırlık okuduk ve gerçekten zor bir dil ama öğrenilebilir yani. Öğrendik biz ve öğrendik diyemem yani ama öğrenmeye hala çalışıyoruz yani. Deniyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. 4 senedir buradayız yani, Türkiye'de kalıyoruz ve Türkçeyi bilmemiz gerekiyor. Türk yemek kültürü bir de Bosna yemek kültüründe pek çok farklılıklar yok. Ama yine mesela kahvaltıda farklılık var. Bosna'da biz daha çok et tercih ediyoruz. Hem kahvaltıda hem her yemekte et tercih ediyoruz. Türkiye'de ise işte kahvaltıda böyle kolay bir şey, işte domates, sebzeler daha çok. Buraya ilk geldiğim sene bir Afrikalı arkadaşımla dışarı çıktım. İşte yemek yemeye gittik beraber. Oradaki insanlar işte bize bakıp işte geliyordular, soruyordular işte nerelisiniz falan. Biz de onlara anlatıyorduk. Hatta bir kişi geldi bizi yemek ısmarladı ve beni gerçekten böyle bir şey çok etkiledi. Çünkü şey anladım işte Türkler ne kadar yardımsever insanlar olduğunu. Ama yine ben dışarı çıktığım zaman tek başıma Boşnak bölgesinde olduğumuz için burada daha çok Boşnaklar var bizim kaldığımız bölgede. O yüzden ben Boşnak bölgesi diyorum. Boşnak bölgesinde olduğumuz için dışarı çıktığım zaman işte nerelisin falan diye soruyorlar. Ben de Boşnak diyorum. Diyorlar ki sen zaten Türksün ya, aynı şey. Ondan sonra Bosna ve Türkiye'nin arasındaki farklılıklar pek çok yok. Çünkü zaten Osmanlılar bizim yerimizde 500 senedir kaldılar. Ve orada kendi kültürünü bize bıraktılar. Ve öylece yani pek çok fark yok bizim aramızda. Küçüklere tavsiyem, buraya gelin. Gerçekten çok güzel tecrübeleri kazanırsınız. Ama buraya gelmeden önce daha çok hazır olmanız gerekiyor. Biraz Türkçe çalışın ve böyle şeyler yani gergin falan filan olacağınızı bilin. Çünkü gerçekten herkes öyle geldiğinde. Benim hobilerim en çok uğraştığım şey sportur. Sport, futbol, voleybol, bir de basketbol. Buraya geldiğim günden beri gerçekten voleybola çok uğraşıyorum. Futbolda ise kalecilik ve farklı yarışmalara gidiyorduk. Benim hedeflerim Türkiye'nin ve Bosna arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve yazılı mühendisliği okuyacağım için yeni bir şey icat etmek istiyorum teknoloji alanında. 10 sene sonra kendimi yazılı bir firmanın başında görüyorum ve öylesine bütün dünyaya yardımcı olurum bence. İlim Yayma Cemiyeti'nin Türkiye her yerinde yurdu olduğunu biliyorum ve bu kurum eğitim alanında destek ve hizmet vermek için kurulmuş bir kurum. İlim Yayma Cemiyeti'nin yurdunda ben 3 senedir kalıyorum ve bize eğitim alanında destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben Muhammed Zuliç, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.